Kelime köküne baktığımızda dilimizde herhangi bir çağrışım yaratmayan mobbing kelimesi, İngilizce'de örgütlü bir şekilde saldırmak anlamına gelen mob sözcüğünden gelmektedir. Mobbing konusunda çalışmalar 1975'li yıllarda Danimarka ve İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde çatışmacı ortamın çalışan sağlığına etkisini önleyecek yasal düzenlemeler ile başlar. 1992 yılında ise İsveçli bilim adamı Hans Lehmann konuyu tekrar gündeme getirir. Lehmann çalışmasında mobbing kavramını duygusal bir saldırı olarak tanımlarken, bir veya birden fazla kişinin hedef seçilen bir kişiye karşı sistematik, düşmanca ve etik olmayan tutum ve davranışından bahseder. Birçok Avrupa ülkesinde kabul gören ve yasal yaptırımı olan psikolojik taciz eylemi, Türkçe'ye bezdiri olarak tercüme edilmiştir. Sokakta, evde, okulda, iş yerinde, insanın olduğu her alanda mobbing eylemine maruz kalmak mümkün. Mobbing içinde psikolojik şiddet barındırır. Şiddetin şekli bazen kelimeler, bazen davranışlar, bazen de toplu olarak uygulanan baskı olur. Her haliyle insan bilincini reddeden şiddetin bir mağduru ve sorumlu ya da sorumluları vardır. Şiddetin dili her kültürde ortaktır. Rencide etme, kişilik haklarına saldırı gibi iletişimi veya iletişimsizliği farklı boyutlara taşıyarak mağduru sindirmeye yönelik davranış şekillerinin tamamıdır. Psikolojik tacizin bilinçli ve örgütlü haline genellikle iş yerlerinde rastlanır. Psikolojik taciz genel hatlarıyla sistematiktir, planlıdır. Failin davranışları birbiriyle bağlantılıdır. Yıldırma, güçlük çıkarma, ayrımcılık gibi bir veya birden fazla amaca yöneliktir. Mağdurun kişilik hakkı ve sağlığı zedelenir. Uzun zamanlıdır, 6 aydan fazla sürer. Mobbing genellikle çalışanlar arasında üstten alta, eşitler arası, alttan üste şeklinde uygulanırken, Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre iş yerinde yapılan mobbingin sorumlusu %50'nin üzerinde oranla yöneticilerdir. Bunun yanında Avrupa'da psikolojik tacizin sadece %2 oranında alttan yukarıya doğru uygulandığı saptanmıştır.